Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay tığ işi örgülerinize yakışacak bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için elimde simli alize şal ipim var. Renk kodunu merak eden olursa şöyle rengimizi de göstermek istiyorum. 541 arkadaşlar rengimiz. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle zincirlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Yapacağımız örgünün enine göre zincirlerimizi çekelim. Üzerine trabzan geçelim. Sonra modelimizi kuralım. Tabii ki sizler bu modeli lastik üzerine, trabzan üzerine kurabilirsiniz. Zincir üzerine kurabilirsiniz. Şöyle zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, şöyle zincirlerimi çektim. Model gösterecek kadar şimdi devam ediyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle dördüncü zincirime trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Her bir zincirimin içine trabzan yapıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Trabzan yaptım arkadaşlar. Hemen modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen burada bu kenar kısma batmıyorum. Diğer kısma batarak kenar bandı oluşturuyorum. Sizler burayı isteğinize göre ayarlayın. Şöyle 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Zincirim ile birlikte kenar bandımı oluşturdum. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya bu şekilde girdim. 1, 2, 3, 4, aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz. 5, 6. Toplamda şöyle 2, 4, 6 trabzan, bir zincir çektim. Yine aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha yaptım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1, 2 trabzan atladım. 3. trabzanıma 1, sıradaki trabzanıma 2, sıradaki trabzanıma 3 trabzan yaptım. Hemen şöyle bir görüntümüz. Tekrar burada 2 tane zincirimi çektim. 2 zincirimden sonra tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanımın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trabzan, bir zincir, aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Burada yine tığımın başına ipimi aldım. 1, 2 trabzan atladım. 3. trabzana trabzan. 1, sıradaki trabzanıma trabzan. 2, sıradaki trabzanıma 3 tane trabzan. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya hemen tekrar 6 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir, aynı yuvanın içine tekrardan battım. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2 trabzan atladım. Burada yine 1, sıradaki trabzanıma 2,
sıradaki trabzanıma 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada 1-2 zincirimi çektim. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. Beşinciye girelim. Kenar kısmı olduğu için 1 2, burada kenar bandı oluşturuyorum. 3, şöyle 4 tane trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 zincirimi çektim, geriye döndüm. Modelimin ikinci sırasını gösteriyorum hemen. Burada zincirimden sonra 1 2 3 tane trabzan yaptım. Zincirim ile birlikte 4 trabzan. Yine burada 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1 2 3, buraya batmıyoruz. Burada yapmış olduğumuz bir zincirimiz vardı. Bir zincirimizin içine şöyle 1 2 3 4, aynı yuvanın içine 5 6 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine bir trabzan daha. Bir zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki yapmış olduğumuz trabzanlara hemen bir trabzan atladım. İkinci trabzanımın içine trabzan yaptım. Aralarda birer zincir çekiyorum. Bir trabzan atladım. Diğerine tekrar. Bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. Tekrar. Şöyle 3 tane kutucuk oluşturduk arkadaşlar. Yine 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 3 tane trabzanımıza batmıyoruz. Burada modelimizin bu kısma batmış olduğumuz bir zincirin içine yine model kuruyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan, bir zincir, aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Bir zincir, tığımın başına ipimi aldım. Bir trabzan atladım. Diğerine trabzan. Bir zincir, bir trabzan atladım. Trabzan. Bir zincir atladım. Yine trabzan. Modelimiz aslında tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Çift taraflı bir model. Şöyle 1 2 zincirimi çektim. Son örneğimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6, bir zincir, aynı yuvanın içine bir trabzan. Buraya diğer dönüşte yapacağımız modelimizi kuruyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar bir atladım. Trabzan, bir zincir, bir trabzan atladım. Tekrar bir zincir, bir trabzan atladım. Yine buraya trabzan. Arada 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Kenardaki kenar bandımızı yapıyoruz artık arkadaşlar. Kenardaki kenar bandımızdan sonra modelimizin tamamı budur. Hemen şöyle bir kısa şekilde göstereyim. Burada tekrar döndüm. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Yine arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki kısma yine aynı şekilde model kuruyoruz. 6 tane trabzanımızı buraya yapıyoruz. Buralara bu yapmış olduğumuz kutucukları yapıp bu şekilde modelimiz tekrar ediyor.
Evet, ben örneğimi birkaç sıra daha ilerleyip sizlere modelimi tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, modelimi şöyle birkaç sıra ilerledim, göstermek istiyorum. Tabii ki ben küçük bir parça üzerinde anlattım. Siz modeliniz büyüdükçe kendini daha da güzel gösterecektir. Çift taraflı kullanabileceğiniz tersi düzü olmayan bir örnek şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden çok güzel tığ işi yelekler yapabiliriz, bluzlar yapabiliriz. Çeyizlik örgülerde kullanabiliriz. Etol şallar yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir model. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.